Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Charles Martel hakkında konuşuyor olacağız. Charles Martel birinci nesil bir piyade komutanı. Oyundaki etkisi gerçekten muazzam ve çok uzun süre işe yarayan bir komutan. Onun bu etkisinin nereden geldiğini ve becerilerinin mekaniklerini, yetenek ağaçlarının önerilerini ve hangi alanlarda ne şekilde kullanıldığını sizlerle paylaşıyor olacağız dostlar. Hiç çok uzatmadan ilk becerisiyle başlayalım. İlk becerisi 1200 hasar faktörü emebilen bir 4 saniyelik kalkan kazandırıyor size. Bu kalkan bize ne işe yarıyor, ne etkisi var derseniz onu şu şekilde ifade edelim. Şimdi dostlar, bu kalkanın bir ekipman oyuna gelene kadar ne işe yaradığını tam olarak anlamıyorduk. Evet, bir kalkan kazanıyoruz, hasar almamıza engel oluyor. Ama işte bu engel olması bize ne kazandırıyor? Hani alanda birazcık tanklık kazandırıyor diye düşünüyorduk. Aslında ne kazandırıyormuş? Onu biz 3. ve 4. KVK'da Skolas'ın uğurlu parası KVK kazanan taraflarına ödül olarak gerekli şartlar sağlandığında verildiğinde öğrenmeye başladık. İlk zamanlarda Skolas'ın uğurlu parasını insanlar gelir gelmez Open Field'da, açık alan savaşlarında test edip raporlarda bakıp işte bu ekipman çöpmüş, bir işe yaramaz şeklinde düşünerek onun üstünü çizmişlerdi. Ama zaman içerisinde şöyle bir şey oldu. Biz bu ekipmanı test ettik ve bu ekipmanı biz garnizonda ve rallilerde test ettik. Garnizonda, rallilerde test ettiğimizde şunu gördük dostlar. Hasar faktörlü ekipmanlar veya beceriler şu işe yarıyormuş. Aldığınız hastane miktarını, yani hastanenize düşen ağır yaralı miktarını ciddi oranda azaltıyorlar uzun süren savaşlarda. Yani bir Attila Takeda rallisinde Attila'ya Skolas giydirdiğinizde veya Attila Takeda rallisini karşılayacak Charles Martel'e Skolas giydirdiğinizde raporlarda giydirmemiş halinize göre çok ciddi oranda ağır yaralının azaldığını görüyorsunuz. Bu da sizin uzun süren savaşlardaki hastane maliyetinizi, kaynak maliyetinizi ve iyileştirmek için kullanacağınız hızlandırma maliyetinizi ciddi oranda düşürüyor dostlar. Bu da daha uzun süre savaşta kalabilmeniz anlamına geliyor. Doğrudan hasar faktörleri bu yüzden önemli bir etkidir ve Martel'in ilk becerisinde 1200 hasar faktörünün olması da bize hastane maliyeti anlamında çok ciddi bir katkı sağlıyor dostlar. İlk becerisinin 4 saniye süren bir de %30 hasar bonusu var. %30 hasar bonusu mekanikleri şu şekilde çalışır. Normal saldırı, karşı saldırı ve beceri hasarının bonusluyor. Yani %30 bunların artışını veriyor 4 saniye boyunca. Bu tek başına çok olağanüstü bir anlam ifade etmiyor. Normal saldırı ve karşı saldırıdan faydalanıyor. Çok ciddi oranda faydalanıyor Martel. Çünkü 4. becerisinde de aynı şekilde karşı saldırı var. Ama beceri hasarı anlamında buradan çok fazla faydalanamıyor normalde kendi başına Martel. Ama Martel bir YSG ile kullanıldığı takdirde, YSG'nin biliyorsunuz ki çok yüksek bir nuke damage'i var, beceri hasarı var. Ve bu beceri hasarı sayesinde aynı zamanda 4. becerisinden kendisini de güçlendiriyor. Çok ciddi hasarlar verebiliyor. Ama Martel'in arkasında kullandığınızda bu etki devreye 4 saniyeliğine girdiğinde %30 da buradan da aynı zamanda YSG'nin beceri hasarına buff kazandırmış oluyorsunuz sevgili dostlar. Bu etki YSG ile veya hasar vuran komutanlarla Martel'in bir şekilde kullanılmasıyla çok daha güçlü hale geliyor dostlar. İkinci becerisiyle devam edelim. İkinci becerisi ustalık becerisiyle sinerji yaşayan bir beceri. Ustalık becerisiyle sinerji yaşamadan önce maksimum verdiği statlar 15 savunma 15 sağlık şeklinde oluyor. Ustalık becerisini açtığınız takdirde şu anda ekranda gördüğünüz şekilde oluyor. Onu da şuradan şu şekilde gösterelim. 15 savunma 15 sağlığı aldıktan sonra ustalık becerisini açıyoruz ve %5 sağlık ve savunma artışı gelerek %20 savunma, %20 sağlık ve ekstradan %20 intikal hızı geliyor. Bu garnizon olarak kullanıldığında Martel'e çok bir şey katmasa da alanda ikinci komutan olarak kullandığınız takdirde veya birinci komutan olarak kullandığınız takdirde piyadenin hantallığını çok ciddi oranda düşürüyor. Biliyorsunuz Alex piyadenin gerçekten en hızlı komutanlarından bir tanesi ve Alex'le aynı buff'a sahip olmuş oluyorlar intikal hızı konusunda ve yanında sahip olduğu statlarda gerçekten çok kaliteli statlar. %60 stata sahip oluyor ustalık becerisi açıldığında ve Martel gerçekten bu anlamda çok yüksek statlara sahip olmasıyla alanda, garnizonda çok güzel işler yapıyor dostlar. Üçüncü becerisine gelelim. Üçüncü becerisiyle ilgili geçenlerde, yani geçmişte şöyle bir şey yaşandı dostlar. Buradaki ifade Türkçe'ye çevirisinde şöyle bir sorun vardı. Biz buradaki işte gözetleme kulesi falan filan yazıyor ya buradaki. Gözetleme kulesi yazan kısmında aslında oradaki ifade tam olarak gözetleme kulesini kastetmiyordu. Yani Türkçe çevirisinde bir hata vardı. Biz onu bayraklarda da işe yarıyor şeklinde düşünüyorduk. Sonrasında oyun dedi ki bir çeviri hatası varmış. Bu sadece gözetleme kulesinde devreye giren bir savunma bonusu dedi. O yüzden de
Biz aslında gözetleme kulesi savunma bonusunun bayraklarda da işimize yaradığını düşünerek oyunda varlığımızı sürdürüyorduk. Aslında sadece şehrimizin gözetleme kulesine %10 savunma bonusu veriyormuş. Garnizona da %10 saldırı bonusu veriyor. Bu etkiler güzel etkiler ama yüksek statlar değil doğrusu. Fena da değildir. Asıl Martel'i Martel yapan şey zaten 3. becerisi değildi. Diğer taraflardan gelen etkilerinin çok yüksek olmasıyla Martel oluyordu. Ve birçok komutanla işlevsel bir şekilde sinerji kurabilmesiyle Martel'i Martel yapıyordu. O yüzden buradaki ifadenin değişmesiyle Martel çok olağanüstü şeyler kaybetmedi. Eğer ifade değil gerçekten bir dengeleme ise bile çok olağanüstü bir şey kaybetmedi. Martel hala sahada çatır çatır varlığını sürdürüyor dostlar. 4. becerisine geçelim. 4. becerisi Martel'in yine en önemli becerilerinden bir tanesi. %30 karşı saldırı bonusu sağlıyor ona. Karşı saldırı bonusu ne anlama gelir? Şu anlama gelir. Birisi size vurur, siz ona geri karşı saldırı yaparsınız. Etki tepkidir. O karşı olarak vereceğiniz hasarı %30 arttırıyor. Aynı zamanda bir orduyu sıvarmladıkları zaman, bir bayrağı garnizonu sıvarmladıkları zaman, yani rally dışında da 3-5 kişi 10 kişi vurdukları zaman hepsine vereceğiniz karşı saldırı hasarını %30 bufflıyor olduğu için onları ciddi bir oranda cezalandırmanıza destek veren bir beceridir bu. Becerileri bu şekildeydi dostlar. Martel'i biz şimdi hangi komutanlarla ne şekilde kullanıyoruz? Önce bir onları inceleyelim. Şimdi öncelikle garnizon yanı ağır bastığı için biz garnizonundan ilerleyelim. 1. KVK'da Richard ve YSG ile ağırlıklı olarak görüyoruz. 2. KVK'da Richard kenara çekiliyor. YSG Konstantin'le çok sık görmeye başlıyoruz. 3. KVK'da ise daha çok Konstantin'le görmeye başlıyoruz. Çünkü Atilla Takeda rallileri devreye giriyor ve yüksek statlı bir birim, alınan hasarın düşürülmesini sağlayan bir birim haline dönüşmeleri gerekiyor. Çünkü karşılarındaki Takeda Atilla ikilisinin çok yüksek statları var. O noktada Konstantin'le beraber kullanıldığında çok güzel cevaplar ve raporlar sağlıyor sizlere. Ondan sonrasında da 4. KVK'ya doğru veya 3. KVK'da krallığınıza çok ciddi oranda işte YSS'si olan, Theodora'sı olan, efendime söyleyeyim ilerleyen günlerde Zenobia'sı olan birileri göç ederse 3. KVK'da Konstantin yerini onlarla da görebilirsiniz dostlar. Şu an için bu şekilde ilerliyor süreç. Zaman içerisinde bu oyun içerisinde evrilecektir tabii ki. Sonrasında 4. KVK'ya doğru Konstantin'in yanı sıra bu sefer Theodora'yla da görmeye başlıyoruz. YSS ile de görmeye başlıyoruz. Çünkü krallığın normal akışına göre onlar oyuna gelmeye başlıyor. Ve bunları bekleyen insanlar alır almaz fulluyorlar ve Martel'le sinerji yaşatıyorlar. Onun dışında Theodora YSS zaten kendiliğinden de görülüyor ama mesela biz en son bir deneme yaptığımızda Charles Martel Theodora'yla gerçekten çok ciddi bir uyuma sahipti ve çok Atilla Takeda'ya karşı Konstantin ile beraber kullanılmasından çok daha etkili sonuçlar, etkili raporlar sağlıyordu. Bu anlamda böyle bir durum var. Tabii ki ilerleyen zamanlarda işte gelişkin yaşlı krallıklardan insanlar Zenobia'yı, YSS'yi alacaklar, krallığınıza gelecekler ve Martel'in o anlamda bir miktar ikinci plana çekilmesi gerekecek. Bu Martel'in güç kaybettiği anlamına gelmiyor. Bu YSS ve Zenobia'nın beraber sinerjilerinin çok daha yüksek olması anlamına geliyor. Zenobia önde kullanılıyor, YSS arkada kullanılıyor. Bu da bir dipnot bilgi olsun dostlar. Açık alanda Martel'i ne şekilde görüyoruz? Oyunun başında hepiniz görüyorsunuzdur. Bir tane balina geliyor. Richard'ın arkasına Martel'i koyuyor, orta yere bırakıyor. Teknolojisi de sizden yüksek olduğu için karşı saldırı hasarı, işte piyade statları falan da çok yüksek olduğu için aynı şekilde Richard'da da alınan hasarın azaltılması, karşı saldırı hasarı gibi bonuslarının falan olmasından kaynaklı, iyileştirme etkisinde bir türlü bitmemesinden kaynaklı olarak bir anda siz adama vururken kendi kendinizi dövüp öldürüyorsunuz. Böyle bir etkisi var. Oyunun başını gerçekten domine ediyor. Sonrasında ne oluyor? Sonrasında aynı garnizon etkisi, ilk becerisinden gelen etkiyi anlattığım şekilde bu hasar bonusu sayesinde YSG ile de Open Field'da yine görebiliyoruz dostlar. Tabii ki siz free to play bir oyuncusunuzdur. 5-5-1-1 yapmışsınızdır. Piyade oynuyorsunuzdur veya daha geçiş aşamasındasınızdır. Martel'inizi kullanmak istiyorsunuzdur. 60 level atmışsınızdır. Ne yapabilirim, ben free to play'im, Martel'i neyle kullanayım, Richard'ı da doğru düzgün kasmadım falan diyorsanız Martel'i her türlü piyade komutanıyla kullanabilirsiniz dostlar. Gidersiniz arkasına Santuz'u, Mundeok'u veya önüne onları koyarsınız Martel 60'taysa. Her türlü kullanırsınız. O bir İngiliz anahtarıdır. Her yere sığar açıkçası. Ama ilerleyen aşamada şöyle bir şey oluyor dostlar. Guan Yu oyuna geliyor. Guan Yu'ya da şöyle bir ufaktan bakalım. Dostlar, Guan Yu'nun şöyle bir etkisi var. Ustalık becerisi açıldığında %15 beceri hasarı artıyor 3 saniyeliğine. Kalkan kazandığında tetiklenen bir özelliği bu. Ustalık becerisinin kalkan kazanmayla devreye girmesi nedeniyle Guan Yu beraberinde gelen Leonidas'la beraber kullanılamaz durumda.
Çünkü kabul edilemez bir etkisi var Leonidas'ın. O etkiden de bahsedelim. Hemen şuradan Leonidas'ı da bulalım, size göstererek anlatalım. Şimdi dostlar, Leonidas'ın 3. becerisi bir kalkan kazandırma mekaniğine sahip. Ama %50 birimin altına düştüğünüzde devreye giriyor ve bu Attila Takeda gibi, işte Edward Tomris gibi, efendime söyleyeyim diğer beraber gelen ikili komutanlar gibi aslında piyadede beraber çalıştırmayla ilgili sorunlar var olduğu anlamına geliyor. Çünkü %50 kuvvetin altına düştüğünde piyadeye bu imkanı vermemişler ki Leonidas'la Guan Yu çok verimli çalışsın. %50 kuvvetin altına düştüğünde sizin atacak olduğunuz beceri hasarı gerçekten ciddi oranda düşmüş oluyor. O zamana kadar da Guan Yu'nun ustalık becerisinden faydalanmamış olduğunuz için Leonidas'la Guan Yu'nun kullanımı çok doğru olmuyor. İnsanlar neye gidiyor? İnsanlar İskender'e gidiyor. İskender'i Guan Yu ile beraber kullanıyorlar ama şöyle bir şey var dostlar. İskender'in kalkan kazandırmasına falan eyvallah. İskender gerçekten çok ciddi ve güçlü bir komutan. Buna da eyvallah ama bence Charles Martel ile Guan Yu ikilisi gerçekten daha uyumlu. Bunun sebebini izah etmek için böyle uzundan genişten aldım. Biraz oyun bilgisi katıyorum. Kusura bakmayın uzattıysam. Şöyle bir şey var dostlar. Guan Yu'yu gören adamlar odaklanır. Neden odaklanır? Çünkü Guan Yu'nun 3 saniye sustur etkisi var ve beceri hasarı, ilk becerisinden gelen nükü, ondan sonrasında da ek hasar faktöründen gelen çok yüksek nükleri var. Onları da tekrar şu şekilde hatırlatma amacıyla gösterelim. Şu şekilde ilk becerisinden gelen nükü çok yüksek. Aynı zamanda ek hasar faktöründen gelen beceri hasarları da yine ciddi oranda yüksek. O anlamda da bu hasarların çok yüksek olmasından dolayı ve susturunun olmasından dolayı insanlar Guan Yu'yu dövmeye başlıyorlar. Guan Yu'yu döverlerken karşı saldırı bonusu, yani odak almasına karşı Guan Yu'nun karşı saldırı bonusunun olması alanda daha iyi raporlar almanıza sebebiyet vereceğinden dolayı ben sizin, eğer bir Max Martel'iniz varsa Max Guan Yu'nuzun arkasında gönül rahatlığıyla kullanmanızı öneririm. Kanyon için de şöyle bir şey söyleyeyim. Free to play'dir, marteli kasmıştır, piyadedir, okçudur, bilmem nedir fark etmez. Marteli herkes gönül rahatlığıyla altın anahtardan geldiği için kanyonda ön saf komutanı olarak kullanabilir. Bunun yanı sıra kanyonuna benzeyen bir etkinlik daha var oyunda, biliyorsunuz ki Altın Krallık etkinliği. Altın Krallık'ta her zaman bir tanka ihtiyaç duyuyorsunuz ister istemez. Martel orada da imdadınıza yetişiyor. 5-5-1-1 şeklinde bir marteliniz varsa bu tarz etkinliklerde veya kanyonda, KVK kanyonundaki Kayıp Kanyon'da da yine faydalanabileceğiniz bir komutan. Onun dışında kendisiyle ilgili bir şey daha ek yapalım. Martel altın anahtardan gelmesinin yanı sıra 65. gününde valisi olan bir komutan. Eğer halihazırda jump yapıyorsanız, 65. güne gelmemiş bir krallıktaysanız ya da bu noktada size bir öneride bulunacağım dostlar. İntikal hızı komutanları var biliyorsunuz. Bunlardan efsanevi olan Cacao'dur. Sonrasında mor olan var mesela Belisarius. Hareketlilik ağacı olan komutanlardan bahsediyoruz. Bir de mavi var. Lancelot. Çok fazla böyle işte bahsi geçmez. İnsanlar çok fazla üzerine konuşmaz ama Lancelot neredesin? Uzun zamandır kendisiyle aşk yaşamadığım için göremedim. Neyse. Süvari hareketlilik ağacına sahip 3 tane komutan. Bunlardan herhangi bir tanesini eğer hazırlarsanız 65. günündeki valinin son 2 gününe hazırlık yapıp bunların hareketlilik ağacını kasmayı başarırsanız süvari kıtalarınızda çıkarsınız. Oyunu doğru düzgün bilmeyen, hala farm yapan insanların gidersiniz farmcılarını kesersiniz. Charles Martel valisinden, Kill Event'ten en azından 3-5 kafa, 10 kafa veya işte krallık çok güçlü bir krallık değildir, daha fazlasını yine elde edebilirsiniz. Balinalara yakalanmadan kill kasmaya çalışarak bu şekilde Martel'inize katkıda sağlayabilirsiniz. Böyle bir öneri daha yapalım. Onun dışında da yetenek ağaçlarına geçelim ve yavaş yavaş videoyu kapatalım. Sevgili dostlar, yetenek ağacıyla ilgili ben size Open Field için, açık alan savaşı için böyle bir yetenek ağacı hazırladım. Burada dikkat etmeniz gereken şey, seçkin asker kısmına 3 tane vermiş durumdayız. Onu unutmayın. Burasını bu şekilde verdik. Sonrasında da burayı ve burayı almış durumdayız sevgili dostlar. Alınan beceri hasarını düşürüyoruz. Bu Open Field için size, açık alan savaşı için önerdiğim ağaç. Onun dışında size diğer bir önerim daha var. Bu şehir garnizonu için size önerdiğim ağaç dostlar. Burada fark ettiğiniz üzere 6 tane yetenek puanını vermedim. Önerilerde bulunmak için vermedim dostlar. Şimdi bu şekilde yapılmasının sebebini bir izah edeyim öncelikle. Piyade tarafına çok verilmemiş farkındaysanız. Çünkü herkes piyade oyuncusu olmuyor ve çok ağırlıklı piyade askeri olmuyor. Ben mesela piyade oynuyorum şu an ama şehrimde mesela 1 milyonun üzerinde süvari var mesela. O yüzden ben şehrimi savunacağım zaman piyadeye yönelik statlar almaya gitmek yerine
Yani hemen hemen her birimden fazlasıyla olduğu için sizde ayrıdır. Yani sizde çok düşüktür diğer birimler ve sadece piyadeniz yüksektir. Farklı bir ağacı tercih edebilirsiniz. Onunla ilgili de konuşuruz. Ama süvari oyuncusudur, işte okçu oyuncusudur, marteli iyi durumdadır, ne yapmalıdır derseniz işte burada devreye giriyor bu ağaç. Bu ağaçta öfkeyi aldık. Bir de şuradaki etkiyi aldık. Çünkü bunlar evrensel etkilerdi. Yani sadece piyadeye verilen etkiler değildi. Sonrasında ne yapabilirsiniz? Bu 6 tane kalan puanla. Siz 1. 2. KVK'daysanız açılan ralliler genelde beceri hasarı komutanlarına yönelik oluyor. O zaman alınan beceri hasarını %3 düşürmeyi tercih edebilirsiniz sevgili dostlar. İlerleyen aşamadasınızdır ve şehrinizde ciddi oranda bir piyade birimi vardır ve Atilla Teke'de rallileri falan açılıyordur o dönemde. Buradan yine süvarilere verilen hasarı tercih edebilirsiniz. Onun dışında yine buradan normal saldırı hasarına güç vermeyi tercih edebilirsiniz. 1.5 normal saldırı hasarınızı, şehrinizin vereceği normal saldırı hasarını arttırabilirsiniz. Bunu sizin bu anlattığım durumsal durumlara göre krallığınızda açılan ralliler, işte KVK'nızdaki işte kullanılan komutanlara göre revize edip bu 6 puanı istediğiniz gibi benim size verdiğim örneklerle dağıtabilirsiniz dostlar. Bunu size bırakıyorum durumsal olduğu için dostlar. 3. sayfaya geçelim. 3. sayfa hem şehir garnizonu yapabileceğiniz bir sayfa. Yani şehrinizi savunabileceğiniz bir sayfa ama ciddi oranda piyadeniz varsa bu şekilde şehrinizi savunabilirsiniz. Ama bu sayfanın asıl esprisi bayrak savunma, birlik kalesi savunma ve geçit savunma için çok uygun olmasından geliyor dostlar. Tabii ki bu yine KVK'nın düzeyine göre revize edilebilir. Yani beceri hasarı veren komutanların olduğu bir KVK'daysanız, ralliler o şekilde açılıyorsa yine alınan beceri hasarını tercih edebilirsiniz dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu da beğendiyseniz birer like bırakabilirsiniz. Aklınıza takılan soru işaretlerini lütfen aşağıda yazmayı unutmayın. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.